Hayalet. Hemen baktılar abi gerçekten. Yalnız tam hayaletlik oldu. Evet, köşesi karanlık ya sadece. Hepinize merhabalar. Tüy Diken Hikayelerinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir şeyi fark etmiş olabilirsiniz. Şu an farklı bir yerdeyiz. Kulübe kirası biraz fazla geldi. Henüz YouTube'dan para kazanmayan insanlar olarak. Dedik ki neden evimizde çekmiyoruz? O yüzden evimize geldik. Geçtiğimiz videolarda olduğu gibi ilk hikayeyi yine ben anlatacağım. Ondan sonra olayı akışına bırakacağız. Bak. Evet. Şimdi siz bu arkadaşı tanıyorsunuz. Ama seyircilere ismini vermemem gerekiyor çünkü öyle anlaştık kendisiyle. Benim eski bir ev arkadaşım. Değil mi? Ha, değil. Ha mı? De Ha. Biple orayı. yani ismin neydi? Bipleriz, yapacak bir şey yok. Neyse. Abisi okula başlıyor. Hani evde çok yalnız kalıyor falan diye. Annesi böyle canı sıkılmasın diye bir tane Atari alıyor. Bütün gün oturup Atari falan oynuyor böyle. Bir tane arkadaşı var. Onun da adını söylemeyeyim. Bunlar böyle sürekli yani çocukken beraber oynayan insanlar tabii ki. Neyse. İşte bir gün bunlara gidiyor. Böyle o sırada annesinin aklına geliyor. Hani çocuklar çok mu acaba televizyon karşısında oturuyor benim yüzümden. Atari'yi aldım güzel ama. Bir tane ben bir çocuğa köpek alayım. Bir tane gidiyor böyle yavru köpek alıyor şeyden, barınaktan. Çok da tatlı ufacık bir şey, fotoğraflarını gördüm. Harika bir köpek. Getiriyor abi eve. Aklı çıkıyor çocukların böyle. Ya abi köpek diye. Yani. Oturup oynamaya başlıyor köpekle. Teyze diyorken çocuklar engel olmayayım ben hani bulmaca çözüyor sırada. Gittin diyor mutfakta çözeyim bulmacamı. Alıyor gazetesini kalemini, geçiyor mutfağa oturuyor. Bulmacayı diyor çözmeye başladım. Annesinden duydum ben bu arada hikayeyi. Onun ağzından anlatıyorum o yüzden. Bulmacayı çözmeye başladım diyor. Böyle diyor tahmini bir 10 dakika kadar geçti diyor. Mutfağın diyor hani açık olan kapıdan diyor ben çamaşır makinesini görüyorum. Koridorun sonunda. Çamaşır makinesinin ne diyor? Köpek geldi yattı. Uyumaya başladı diyor. Bizim de çocukların hala içeriden sesi geliyor. Herhalde dedim Atari'ye sardılar yine köpek de işe yaramadı. Başka bir şey düşüneceğiz artık dedim diyor. Neyse abi devam ettim bulmacamı çözmeye. Ardından diyor yine bir 20 dakika kadar geçti çok rahat. Köpek diyor birden ayağa kalktı. Viyaklaya diyor içeri kaçmaya başladı. Ne oldu filan oldum diyor. Bağırdı içeri. Anne ne fırlattın ya köpeği dedi diyor. Oğlum dedim diyor 20 dakikadır yatıyor orada köpek. Niye bir şey fırlatayım manyak mıyım? Anne biz 20 dakikadır neyle oynuyoruz dedim diyor. Abi perspektifinden anlatayım olayı. Abi diyor biz diyor köpeği de hani fetch oynuyorduk diyor. Bir şey atıyoruz alıyor getiriyor bir şey. Bir yerde attığımız şey diyor odanın dışına çıktı diyor. Getirdi geri diyor böyle devam ettik oynamaya diyor. Oynadık. Bir an diyor durdu diyor köpek böyle. Koşa koşa diyor dışarı çıktı ciyaklayarak geri geldi diyor. Ne oldu ne biz hala bilmiyoruz. Ama diyor hani annem diyor ben burada yarım saattir köpeği yatarken görüyordum diye. Çok rahatsız lan. Bu köpek yaşıyor mu hala? Köpek hala yaşıyor. Bu kadar bir şey. Hatta benim böyle bir ara eve gelip terlik ne varsa parçaladı. O mu peki parça? Yani umarım. Güzel bir nokta gerçekten. Umarım yani umuyorum. Ben bir tane gördüm. O zaman bir sonraki hikayeyi Doğukan'dan alıyoruz. Tabii ki. Şimdi bu hikaye bana çocukken başıma geldiydi. Başıma hiç normal bir şey gelmiyor. Evet. Okulda hani klasik hepimiz yapmışızdır büyük ihtimalle aşağı yukarı. Bu cin çağırma muhabbeti var ya. Evet. Cin değil de ruh çağırma. Hani. Evet. Bizde cin oluyor. İşte Bizde böyle. şey yaptık işte kağıda yazdık işte harfleri, numaraları falan klasik işte Ha, orada aynen, yaptık. Hatırlıyorum. Koyduk bir de o zaman da işte hani tabii ki bardağımız yok, fincanımız yok, kahve fincanımız yok. Okuldayız. Çıkarttım ben de büyük 50 kuruşlar vardı. Ne demek yok ya ilkokulda siz bakmıyor muydunuz kahve? Pakistan, Biz hep bakıyorduk. fakir. Pakistan Koleji. 50 kuruşlar var ya büyük. Aha. Onlardan bende vardı. Çıkarttım koydum. İşte herkes parayı koydu. Aramızda bir tane Bangladeşli bir kız var dedi ki ben biliyorum nasıl çağıracağını. Nasıl dedik? İşte diyor ben Kur'an'ın tersini okuyorum. Öyle olunca geliyor. Biz de İlginç aynen. Ha yapmış gelmiş bir de. gelmiş yapmış o daha önceden yani tecrübeli. Dedik ki size de yapacağım. Dedik tamam. İşte koydu herkes parmağını. Klasik. Bekliyoruz işte Kur'an'ın tersini okudu falan. Yani anladığımız kadarıyla. Hatmetmiş böyle tersten Tersten ezberlemiş. Valla tersten çok Ve hatta korkunç. yok. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir öncekine çağırdıysa kesin girmiş ablaya. Ben söyleyeyim sana. Tersten İçinde şu an. okumaya başladı. Aynen. Koyduk parmağı. İşte sonra
klasik oynamaya başladı. Şimdi tabii yani birkaç kişi böyle genelde kızlar böyle çığlık çığlığa böyle ay korktuk falan, birkaç kişiler bizden korktu. Hatta bir tanesi Landy'ydi. çok net bir şekilde. Landy hasta bugün. Evet yok. İşte çağırdık mağırdık bilmem ne, işte adını sorduk falan, böyle bir kadındı. Hatırladım, şu an çok tam net hatırlamıyorum. Kaç yaşındaydı, küçüktük bayağı. Bir kadın falan geldi, neyse herkes korktu, çekti parmağını falan. Sonra işte Nila dedi ki yapmayın, çekmeyin parmağınızı, olmaz işte, git gönderemeyiz falan dedi. Ama kimse bir daha dokunmadı geri. Sonra işte ben de parayı aldım. Para benim param. 50 kuruş 50 kuruş. Bırakmam aldım. Paradır kardeşim. işte kızın adı Nila'ydı. Dedi ki dokunma parayı, alma parayı, işte bunu at buradan, kurtul paradan, bir bırakma parayı. 50 kuruş o. 50 Harika. kuruş. İkisi O zaman, bir de o o zamanın zamanlar iyi parası paraydı ya. yani, karnım doyuyordu yani. Neyse işte aldım parayı, ben eve gittim. Yani okul bitti, eve gittik, herkes eve gitti. Sonraki gün geldik, böyle 2 kişi bembeyaz, tamam mı? Şimdi Yunus'la Tansu diye bir tane çocuk vardı. İkisi bembeyaz böyle. Ne oldu falan dedim, böyle anlattıkları hikaye şu. İkisi de akşam rüya görmüş. Gördükleri rüya aynı. Beyazlı bir kadın geminin üzerinde duruyor. Şöyle. Gördükleri rüya diyor. Böyle bir şey Ben bir gösteriyor. Şöyle. Mum mu görmüşler? Attı böyle. Ne öyle. Şöyle gösteriyor, duruyor ve hani böyle ya onların hayal gücü, bilmiyorum artık. Saçları savruluyor, böyle duruyor falan böyle. Bunu anlatıyorlar ikisi. İkisi de aynı hikayeyi anlattı. Rahatsız ya. Para hala cebimdeydi, para yanımda mı falan dedi Nila. Yanımda dedim. Ver dedi, ne yapacaksın dedi. Cüzdan okuyacağım Kur'an'ı dedi. Çağırdım, yollayayım ben. Tamam dedim, verdim, okudu falan bilmem ne. Aldım parayı ben geri. Gittim simitimi aldım. O simitlerimi aldım. Ama ondan sonra birkaç gün daha herkes böyle korka korka yattı. Yunus'la Tansu bir daha rüya görmediler ama bir daha doğru düzgün uyuyamadılar yani, sürekli akıllarına Abi geliyor. yalnız hani abla da sorunluymuş. Çoluğun Evet. çocuğun rüyasına girip neden? Ceyna gibi böyle geliyor. Vay değilsin. Dur ama telif. Oğlum neyse ya. Ruhlar genelde mesaj vermez mi? Keşke işaret ettiği şeye baksa ama küçüksünüz. Muhtemelen Çok küçüktü bu. çocuğa işaret ediyor. Bir şey soracağım. Simit aldığın kantinciye sordu mu görmüş mü bir şey diye? Yok Şimdi abi. para ona geçti. Aynen. Ondan sonra kantinci görmedik. Lanetli parayı saldırıyor. Çünkü okul değiştirdik ama yani. Ben bir an kafamda başka bir şey vardı. Geç algıladım söylediğini böyle. Ondan sonra kantici görmedim. Ha? Evet. Ay neyse güzelmiş, beğendim. Doğru program. Yanlış programa yaklaşıyoruz çünkü ben korkmaya Bu başladım. taraftan doğrudan sonra yanlış çekiyor. Hayırlısı. Bak film yasak, duygusal yasak. Korkmaya hazır mısınız? Gerçek korku. İkinci parta bir bakın. O halde sıradaki anlatıcımız Özben. Dediğim gibi film yok, hüzün yok, korku. Evet, ikisi de yok. Korku olduğu sürece biz okeyiz. Şöyle, şimdi Amerika'nın bir yerinde yaşanmış bir hikaye bu. Bir orman yangını çıkıyor. Yaz vakti, bayağı sıcak hava, böyle Ağustos ayları gibi. Orman yangınları da yazın Ağustos, Temmuz gibi çıktığı zaman bayağı büyür ve Tabii, kuru hava olduğu için. Aynen, alabiliyorsunuz. oralar bir de O yüzden Çok rahatsız edici derecede sıcak olduğu Evet. için sen daha iyi bilirsin. Git. Neydi hatırladığım ya? kadarıyla Florida'da. Kaliforniya'da var ya çıkan yangın. yangın. Ne bir şey. Crazy Fire mı deniyordu? Wildfire. Wildfire. Ha, tamam işte. İşte Spreading Like a Wildfire diye bir Evet. şey var ya. Zaten. Evet. Bunları hep altyazılarda çevirdik. Sen bilirsin. O tarz orman yangınlarından çıkışta direkt büyümeye başlamış yangın. Hemen müdahale etme ihtiyacı duymuşlar. Genelde yangınlar çok çok büyük hale geldiği zaman helikopterler artık devreye girer biliyorsunuz. Aynen bir süre yani kendi kendine sönebildiği için bırakıyorlar genelde. Çok yayılmadığı sürece karışmıyorlar. Diyebiliyor. Bunda direkt müdahale etmeye çalışıyorlar. Çünkü yangın birden tahmin edemedikleri kadar hızlı büyüyor. Can kaybı yok diye biliniyor. Ama yangın söndürüldükten sonra, işte bütün müdahaleler yapıldıktan sonra yangının ormanın ortasında ölü bir tane adam bulunuyor. Ama adamın ölü bulunma şekli şu, üzerinde dalgıç kıyafetleri var, full dalgıç kıyafetleri var, sırtında dalgıç tüpü var. Ondan sonra adamın yanarak değil, tamamen iç organlarının zedelenmesinden öldüğünü fark ediyorlar otopsiden sonra. Herkes aynı soruyu soruyor tabii. Full dalgıç kıyafetli bir Nasıl? adam yangınla ormanın niye ortasına olur? nasıl Aa. geliyor? Bir wildfire'ın ortasına. Ya bak hani şöyle yine beklediğim gibi bir hikaye değil, güzel bir hikaye, yanlış Evet. anlama. Doğru program.
Gerçekten istemsiz ve bütün tüylerim Evet. diken diken oldu abi. Aa, İğrenç. Ondan sonra tebrikler. bir kısmımız belki tahmin etmiştir. Adam yazlık evi var. Bu orman yangınının çıktığı yerlerin yakınında. 20 mil diye tarif etmişler. 20 mil yakında adam bir gün sabah kalkıyor, dalgıç kıyafetlerini alıyor yanına, dalmaya gidiyor. Dalış yapmaya gidiyor. Ondan sonra dalıyor. Ama orman yangını çıkıyor. Orman yangınıyla uçakla müdahale etmek için kocaman şeyler... Yazık. Hiç hoş değil abi ya. Doğru programdı, yanlış program. Gitti. Şu an Yine gitti, drama tüy oldu. gitti. Drama, üzüldüm ben şu an. Yani. Doğruydu. Niye bozdun? Olay orası. Helikopterle taşınan sularla adamı da dalgıçla birlikte ormanın ortasına Abi. bırakıvermişler. Ey Amerika, manyak mısın? Ya anlayabiliyorum yani, bu iş öyle yürüyor ama. Abi. Adamın korkusunu düşün. Bence gayet doğru program yani. Ben düşünüyorum dalış yaparken gidiyorsun böyle ben her şey kararıyor. Yok hani o bilinmezlik var Ve ya, şey de çok yok. korkutucuydu. Hani- Hani aman tanrım, portallar, şeytani, üçgen bir Seni şey görebilme diyor. şansları yok. Hani hikayede boşluk yok ya. Seni Oğlum görebilme ya. şansları yok ki helikopterdekiler, çünkü dalıyorsun Evet. Nasıl ve göreceksin? yapabileceğin bir şey yok. Ya bir de şey yani, Hiçbir şey yok yapabileceğin. demek ki neymiş? Dalmıyorsun. Demek ki neymiş? Üstü Mika'dan yapıyorsun, ışıkları veriyorsun, suda bir şey var mı diye bakıyorsun. Evet. O şu an bir şey düşündüm yalnız. O orman yangını söndükten sonra gitsek bayağı ızgara balık çıkabilir. Abi düşündüğü şeye bak. Ne düşün? Ne düşün? Yemek düşünecek. Bir de şişlenir böyle. Neyse, beğendim. Közlenmiş. Bu sefer geçtim. Dersi geçtim. Teşekkür Tebrik ederim. Aa, Ben bir güzeldi. şeye emin oldum. Film olmadan evet telif hakkı oldu. Korkuya çok emin değildim ama. Güzel güzel. Yok, O yüzden. beğendim. GG ve öpe.